1518 yılının sıcak bir yaz günü, Fransa'nın Strasbourg kentinde tuhaf bir olay başladı. Frau Troffe adında bir kadın, aniden sokağa fırladı ve dans etmeye başladı. Saatlerce durmaksızın dans etti. Ertesi gün ona 34 kişi daha katıldı. Bir hafta içinde sayı 400'e ulaştı. İnsanlar günlerce, hatta haftalarca dans ediyordu. Bazıları kalp krizi geçirip öldü, bazıları bitkinlikten bayıldı ama dans devam etti. Yetkililer bu durumu kontrol altına almaya çalıştı. Önce dansçıların şeytana uyduğunu düşündüler. Ardından dans etmenin onları iyileştireceğine karar verdiler. Büyük dans salonları açtılar, profesyonel dansçılar ve müzisyenler getirdiler. Ama bu sadece durumu daha da kötüleştirdi. Dans salgını ancak 2 ay sonra sebepsizce sona erdi. Bu olay tarihte dans vebası olarak biliniyor. Bugün bile bilim insanları bunun nedenini tam olarak açıklayamıyor. Bazıları zehirli bir mantarın neden olduğunu, bazıları toplu bir histeri olduğunu düşünüyor. Ama kesin olan bir şey var. 1518'de Strasbourg'da insanlar gerçekten de ölümüne dans etti. Zaman tünelinde ilerleyelim ve 1872 yılına gidelim. Pasifik Okyanusu'nun ortasında Mary Celeste adlı bir gemi bulundu. Gemi mükemmel durumdaydı. Hiçbir hasar yoktu. Erzak doluydu, değerli yükü yerindeydi. Ama mürettebattan eser yoktu. Sanki hepsi aniden buhar olup uçmuştu. Gemi jurnalindeki son kayıt, geminin Azor Adalarından 9 gün uzakta olduğunu gösteriyordu. Her şey normaldi. Peki ne olmuştu? Korsanlar mı saldırmıştı? Ama neden hiçbir şeye dokunmamışlardı? Mürettebat isyan mı etmişti? Ama nereye gitmişlerdi? Yoksa denizde bilinmeyen bir yaratık mı vardı? Mary Celeste vakası, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Yıllar boyunca pek çok teori ortaya atıldı. Ama hiçbiri tam olarak tatmin edici değildi. Belki de okyanus sırlarını sonsuza dek saklayacak. 1930'lara geldiğimizde bizi başka bir gizem karşılıyor. Rusya'nın Tunguska bölgesinde 1908 yılında büyük bir patlama olmuştu. Patlama o kadar güçlüydü ki 80 milyon ağaç devrildi, şok dalgaları dünya etrafında 2 kez dolaştı. Ama olay yerine varıldığında hiçbir krater bulunamadı. Bilim insanları yıllarca bu olayı açıklamaya çalıştı. Bir meteor mu çarpmıştı? Ama neden krater yoktu? Yoksa bu bir uzay gemisi kazası mıydı? Bazıları Nikola Tesla'nın enerji deneylerinin sonucu olduğunu iddia etti. Tunguska olayı, 20. yüzyılın en büyük bilimsel gizemlerinden biri olarak kaldı. 1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında, ABD donanması Philadelphia'da tuhaf bir deney yaptı. US-Eldridge adlı bir destroyer, aniden gözden kayboldu. Bazı tanıklar geminin birkaç saniye için Norfolk, Virginia'da göründüğünü, sonra tekrar Philadelphia'ya döndüğünü iddia etti. Deneyin amacı, gemiyi düşman radarlarından gizlemekti. Ama sonuçlar beklenmedik oldu. Mürettebattan bazıları delirdi, bazıları vücutlarına gömülü halde bulundu. Bazıları ise tamamen ortadan kayboldu. ABD hükümeti, böyle bir deneyin hiç yapılmadığını iddia etti. Ama söylentiler hiç dinmedi. Philadelphia deneyi, komplo teorisyenlerinin en sevdiği konulardan biri haline geldi. Zaman yolculuğu mümkün müydü? Yoksa bu sadece savaş zamanı yayılan bir efsane miydi? 1950'lerde, Güney Amerika'nın derinliklerinde, arkeologlar inanılmaz bir keşif yaptı. Nazca çizgileri olarak bilinen, devasa yer resimleri buldular. Bu çizgiler o kadar büyüktü ki, ancak havadan görülebiliyordu. Ama nasıl yapılmışlardı? Nazca halka uçabiliyor muydu? Çizgiler arasında kuşlar, maymunlar, örümcekler ve geometrik şekiller vardı. Bazıları kilometrelerce uzunluktaydı. Arkeologlar bunların dini ritüeller için yapıldığını düşünüyor. Ama bazıları bunların uzaylılar için yapılmış iniş pistleri olduğunu iddia ediyor. Nazca çizgileri, antik medeniyetlerin ne kadar gelişmiş olabileceğini gösteren bir örnek. Ama aynı zamanda geçmişimizin hala ne kadar gizemli olduğunu da hatırlatıyor. 1960'larda Sovyetler Birliği'nde tuhaf bir proje başladı. Kola süper derin sondaj kuyusu, dünyanın en derin deliğiydi. Amaç, dünya kabuğunu delmek ve mantoya ulaşmaktı. Ama 12 kilometre derinlikte beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Sondaj ekibi derinlerden gelen çığlıklar duyduğunu iddia etti. Sanki cehennemin kapıları açılmıştı. Sıcaklık beklenenden çok daha yüksekti ve sondaj ucu erimeye başlamıştı. Proje aniden durduruldu. Bu hikaye internette hızla yayıldı. Bazıları Sovyetlerin gerçekten de cehennemi bulduğuna inandı. Ama gerçek daha az dramatikti. Yüksek basınç ve sıcaklık
projenin devam etmesini imkansız kılmıştı. Yine de Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, yeraltının gizemlerini keşfetme çabamızın bir sembolü olarak kaldı. 1970'lerde Çin'de şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Terracotta ordusu olarak bilinen 8.000'den fazla kilden asker heykeli bulundu. Bu ordu, Çin'in ilk imparatoru Qin Huang'ın mezarını koruyordu. Ama ordunun kendisi birçok gizem barındırıyordu. Her askerin yüzü farklıydı. Sanki gerçek insanlardan kalıp alınmış gibiydi. Ama nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar çok heykel yapılmıştı? Ve neden bazı heykellerin ellerinde gerçek silahlar vardı? Terracotta ordusu, Antik Çin'in teknolojik gelişmişliğini gösteriyordu. Ama aynı zamanda imparatorun ölümden sonraki yaşama olan inancını da yansıtıyordu. Belki de bu kilden askerler, başka bir boyutta hala nöbet tutuyordur. 1980'lerde, Güney Afrika'da tuhaf metal küreler bulundu. Bu küreler yaklaşık 3 milyar yaşındaydı. Üzerlerinde paralel çizgiler vardı ve içleri bir tür fiberle doluydu. Bilim insanları bunları açıklayamadı. Bazıları bunların uzaylılar tarafından bırakıldığını iddia etti. Diğerleri çok eski bir medeniyetin kalıntıları olduğunu düşündü. Ama gerçek muhtemelen daha sıradandı. Bu küreler muhtemelen doğal jeolojik süreçlerle oluşmuştu. Yine de Klerksdorp küreleri olarak bilinen bu nesneler, geçmişimizin hala ne kadar gizemli olduğunu hatırlatıyor. 1990'larda Japonya'da Yonaguni Adası açıklarında su altında devasa yapılar keşfedildi. Bu yapılar piramitleri, yolları ve meydanları andırıyordu. Bazı araştırmacılar bunların batık bir şehrin kalıntıları olduğunu iddia etti. Ama diğerleri bu yapıların doğal oluşumlar olduğunu savundu. Yonaguni Anıtı olarak bilinen bu yer hala tartışma konusu. Eğer insan yapımıysa bu Japonya tarihini yeniden yazmak anlamına gelir. Ama doğal oluşumsa doğanın ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösterir. 2000'lerin başında Bosna'da ilginç bir keşif yapıldı. Visoko kasabası yakınlarında mükemmel bir piramit şeklinde bir tepe bulundu. Araştırmacılar bunun insan yapımı olduğunu ve Mısır piramitlerinden bile eski olabileceğini iddia etti. Ancak çoğu arkeolog bunun doğal bir tepe olduğunu düşünüyor. Yine de Bosna piramidi olarak bilinen bu yer binlerce turisti çekmeye devam ediyor. Bu bazen gizemin gerçekten daha çekici olabileceğini gösteriyor. 2010'larda Antarktika'da uydu görüntüleriyle piramitler keşfedildi. Bu keşif, antik bir medeniyetin varlığına dair teorileri alevlendirdi. Bazıları bunların Atlantis'in kalıntıları olduğunu iddia etti. Ancak bilim insanları bu yapıların lunataklar olduğunu açıkladı, yani buzun üzerinde yükselen dağ zirveleri. Yine de Antarktika piramitleri hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. Belki de buzun altında hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar vardır. Son olarak günümüze gelelim. 2020'de Utah çölünde gizemli bir metal monolit bulundu. Kimse nasıl oraya geldiğini bilmiyordu. Birkaç gün sonra aniden kayboldu. Ardından dünyanın farklı yerlerinde benzer monolitler ortaya çıkmaya başladı. Bu olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazıları bunun bir uzaylı mesajı olduğunu düşündü. Diğerleri bir sanat projesi olduğunu iddia etti. Sonunda bir sanat kolektifinin sorumlu olduğu ortaya çıktı. Ama bu olay modern dünyada bile gizemin hala var olabileceğini gösterdi. İşte size tarih boyunca insanları şaşırtan ve düşündüren olaylardan bir derleme. Bu olayların çoğu zaman içinde açıklandı veya en azından makul teoriler geliştirildi. Ama bazıları hala gizemini koruyor. Belki de bu gizemlerin bir kısmı asla çözülmeyecek. Ve belki de bu, onları bu kadar büyüleyici yapan şey. Tarih, sadece bildiğimiz şeylerden ibaret değil. Aynı zamanda bilmediklerimiz, anlayamadıklarımız ve hayal edebildiklerimizle de şekilleniyor. Her yeni keşif, her çözülen gizem, bize evrenin ne kadar karmaşık ve şaşırtıcı olduğunu hatırlatıyor. Bu hikayeler bize gösteriyor ki, gerçek bazen kurgu daha tuhaf olabilir. Ve belki de en büyük gizem, insanın merak etme, sorgulama ve anlama çabasıdır. Kim bilir, belki de gelecekte bu gizemlerin bazılarını çözeceğiz. Ya da belki yeni gizemlerle karşılaşacağız. Sonuçta tarih sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de şekillendiriyor.